Merhaba arkadaşlar, bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Elif Prense. 2022 yılının ilk sezonunun açılışını yapıyorum Eylül itibariyle ve böyle güzel bir çalışmayla beraber sezona başlamış oluyorum. Arkadaşlar model Pinterest'te çok rastladığınız bir modeldir. Kolay bir çalışma ve çok güzel bir çalışma. Sadece birkaç tane böyle püf noktasıyla beraber hiç örgü bilmeyen arkadaşlarımın bile çok rahat bir şekilde örebileceği bir jile modelidir. Çok az ip kullanıyoruz. Bir yumak ya da bir yumaktan az fazla arkadaşlar. Şayet 250 metre ya da daha uzun ipler kullanıyorsanız muhtemelen bir yumak çok rahat yetecektir. Yetmese bile çok az ikinci yumaktan kullanarak bu güzelliği örebilirsiniz. Jilemizin ön tarafı böyle bir rokoko çalışması da yaptım sizler için. İsteyen arkadaşlar cep çalışması sadece yapabilirler ya da cep çalışmasıyla beraber rokoko çalışması yapabilirler ya da hiç cep çalışması yapmadan Pinterest'te görmüş olduğunuz modellerde olduğu gibi şu cepsiz düz olan kısma bu şekilde işlemeler yapabilirler. Evet, jilemizin ön tarafı böyle, arka tarafı da böyle. Çok güzel bir teknikle bakın askılarımızı böyle yan çalıştık. Genelde askılar düz gelir ya, model böyle orijinal bir modeldi. Ben de tıpkı orijinalinde olduğu gibi size anlattım. Arka bedenimiz de çok güzel, ön bedenimiz de. Şimdi bu model kaç yaşa uygun diye soran arkadaşlar var. Arkadaşlar rahat bir yaştan sonra giyilebilecek bir model. Şimdi ölçülerini de vereceğim, göreceksiniz, bayağı uzun bir model. 1 2 3 yaş çocuğunuzun gelişimiyle alakalı arkadaşlar. 3 yaş, belki 3,5 yaşa kadar, 4 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte bir çalışma oldu. O yüzden elinde ipi olan ve sezon başladı, artık el işlere yeniden merhaba diyen arkadaşlar mutlaka örmenizi tavsiye ederim. Uzun zaman kullanılabilecek bir çalışma. Evet, şimdi ölçülerimizi verelim. Arkadaşlar şu askı çalışmasından şu görmüş olduğunuz ön yaka çalışmasına kadar uzunluğum 9 santim. Önce bunu söyleyeyim. Ardından tam uzunluğumuzu vereyim. Tam 45 santim uzunluğunda bir çalışma. Uzunluğumuz böyle. En kısmımızın genişliği de tam 32 santim genişliğinde arkadaşlar. Şu lastik kısmının hemen üstü, kesimlere başladığımız yer 27 santim genişliğinde ve en dar olan şu üst kısmımızda 16 santim arkadaşlar. Evet, çok güzel bir çalışma olduğunu söyledim. Umarım beğenerek örmeye başlarsınız. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, yeni sezonda yeni yorumlar yapmayı sizden bekliyorum arkadaşlar. Bol yorumlu, bol keyifli bir sezon olsun inşallah. Çünkü okuduğum yorumlar çok hoşuma gidiyor. Bir gül de olsa mutlaka yorum yapmayı, bir beğeni atmayı ihmal etmeyin ve kanalıma abone olmayan arkadaşlar, şayet ilk kez kanalımı görüyorsanız ve abone değilseniz, abonelikler ücretsizdir. Abone olup bildirimleri açtığınız takdirde benim örmüş olduğum, yayınlamış olduğum her güzellik size bildirim olarak gelecektir ve dolayısıyla hiçbir çalışmamı kaçırmadan benimle birlikte bu güzellikleri sizler de örebileceksiniz. Evet, hazırsak şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, jile çalışmamı Lady Yarn markasıyla yapacağım bu kez. Baby Honey serisiyle öreceğiz. Bebek örgü ipi ve anti peeling özelliği var. Yani keçeleşmeyen güzel bir örgü ipi, böyle orta kalınlıkta. 100 gram ve 220 metre uzunluğunda arkadaşlar ipimiz ve %100 akrilit içeriği var. Tıpkı Nako Elite Baby, Alize Baby Best, Kartopu Baby One özelliklerinde olan güzel bir örgü ipi. Bizim kendi yerli üretimimiz. Dokusu da çok güzel arkadaşlar. Ben ördükçe fark edeceksiniz. Evet, ben
3,5 milimetre örgü şişiyle öreceğim. Ben misinalı şiş kullanıyorum ama alışkanlık olduğu için kullanıyorum. Beni devamlı takip eden arkadaşlarım bilir. Normal düz şişlerle de örebileceğiniz bir model arkadaşlar. Klasik ilmek atma tekniğiyle birlikte önce ilmeklerimizi atacağız ve sonra çok kolay olan bu jileyi birlikte öreceğiz. İlmeklerimizi atarken 71 ilmek bize lazım arkadaşlar. Kenarının dikişini yapabilmemiz adına şu başlangıç ipini biraz uzun tutalım ki daha sonra dikmek için ayrıyeten bir ip bağlamak zorunda kalmayalım. Evet, herkes bildiği gibi ilmeklerini atabilir. Klasik ilmek atma tekniğiyle tam 71 ilmek şişimize atıyoruz. Ben 3,5 milimetre şiş kullanıyorum ama eli bol olan arkadaşlar 3,5, eli sıkı olan arkadaşlar 4 milimetre örgü şişi kullanabilirler. Herkesin el örgüsünün sıklığı farklı oluyor. O yüzden elinizin sıklık ayarına göre şişinizi ayarlayarak ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet, 71 ilmeğimizi şişimize atalım ve örgümüze başlayalım. Evet, 71 ilmek atarak örgüme başladım ve gördüğünüz gibi uzun bir ipim kaldı. Bunu dikiş olarak kullanacağım. Şimdi arkadaşlar haroşa örgüyle beraber örgümüze başlayacağız. Jilemizin etek ucundan örgümüzü başlıyoruz ve o şekilde örüyoruz. Benim gibi haroşa örgüyü düz olarak ören arkadaşlar bu şekilde düz örgülerle beraber toplamda 5 diş haroşa örgü örsünler. Haroşayı tersten ören arkadaşlar var. Onlar da ters örgülerle beraber 5 diş haroşa olana kadar bu var olan 71 ilmeği örsünler. 2 sıra düz ya da 2 sıra ters örgü bir diş haroşa elde etmemizi sağlıyor. Şimdi ben düz örgülerle toplamda 10 sıra böyle öreceğim. Önü ve arkası düz olacak şekilde hep ilmekleri düz ördüğümde 5 diş haroşa örgü elde etmiş olacağım. Sıramı bir tamamlayayım. İkinci sırada ilk diş haroşayı nasıl elde ettiğimi sizlere göstereyim. İlk sıramı tamamlamak üzereyim. Birinci sıra düz örgümü ördüm. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bakın ilk ilmeği boş alıyorum. İpim hemen bu tarafta ve tekrar düz örgü örmeye başlıyorum. Bu benim ikinci sıram ve ilk diş haroşa örgüm. Bakın arkadaşlar. Haroşa örgüm hemen belli oldu. Dönüş yaptım. Çevirerek dönüş yaptığım için de bakın burada haroşa dişleri kenarlarda kalıyor. Dikiş yaparken bu bizim için çok büyük bir kolaylık olacak ve çok düzgün, sanki hiç dikiş yapmamış gibi ön ve arka bedeni birleştireceğiz. O yüzden dönüşleri siz de tıpkı benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Birkaç sıra ördüğümde ne demek istediğimi bilmeyen arkadaşlar daha rahat anlayacaklardır. Model de çok kolay bir model. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarımın benim anlatımımla çok rahat örebileceği bir model çalışmasıdır. O yüzden videoma rastlayıp ah örgü bilmiyorum, bilseydim örerdim diyen arkadaşlar varsa hiç düşünmeden
örmeye başlayabilirler. Bu şekilde benimle birlikte birçok arkadaşım hiç örgü bilmiyorken şu anda en zor modelleri bile artık örebiliyorlar ve örgü keyfini onlar da yaşayabiliyor. Evet, şimdi ikinci sıramı da örüyorum. Ve bir diş haroşa örgü elde etmiş oldum. Evet, sıramız bitti. Bakın şimdi çevirdiğimde şurası başlangıç. Üstünde görüyor musunuz? Bir diş haroşa örgü oldu. Bu şekilde tam 5 dişe tamamlayacak şekilde düz örmeye devam edeceğiz. Şu başlangıcı tekrar göstereyim. Bakın. İp ön tarafta, hemen arkasından ilmeğe giriş yapıyorum. Bu ilmek boş ilmeğim. Sonra sıradakini örüyorum. Bakın hemen burada bir haroşa dişi oluştu. İşte dikişlerimizi buralardan yapacağız ve hiç belli olmayan, sanki bütün örülmüş gibi bir görüntü elde etmiş olacağız. Evet arkadaşlar, 5 dişe tamamlayalım. Sonra model kurulumuyla devam edelim. Evet arkadaşlar, 5. diş haroşa örgümü de örerek sıramı tamamlıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 hem önde hem arkada 5 diş haroşa örgümüzü elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar örnek çalışmamıza başlıyoruz. O da çok kolay. Sadece haroşa, düz ve ters örgülerden ibaret. Şimdi ilk 4 ve son 4 ilmeğimiz haroşa örgü olacak. Örgümüzün sonuna kadar. Hemen başlıyorum. Yine ilk ilmeği şöyle arkadan olacak şekilde boş aldım. Bakın dişlerimiz nasıl belli oldu. Dikiş yapacağımız yerler. Ardından ikinci ilmeği ördüm. 2 3 4 4 ilmeğim haroşa. Ardından düz örgü ve aralarına bir ters örgüyle beraber model kurulumu yapacağız. Şimdi 7 ilmek düz öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. Haroşayı düzden ören arkadaşlar eğer ördüklerinde 11 ilmek düzle başlayabilirler. Ama ben haroşayı tersten ören arkadaşlar da izleyip öreceği için düz ve haroşa örgüleri ayrı ayrı söylüyorum. İlk 4 ilmek haroşa, ardından 2 4 6 7 ilmek düz. Ardından bir ilmek ters örüyoruz. Tekrar 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düzden sonra ipi kendime alıyorum. Bir ilmek ters. Tekrar 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 7 düzden sonra bir ilmek ters. Tekrar 7 düz. 1 2 3 4 5 6 7 ve tekrar bir ilmek ters. Model hep böyle arkadaşlar. 7 düz bir ters, 7 düz bir ters. Sadece sağda ve solda 4 ilmek haroşa, o da kenar patlarımız için. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz, sonra bir ilmek ters. Tekrar
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ve 1 ilmek ters. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz, 1 ilmek ters. Son kez kenara yaklaştık. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz. 7 düzü ördükten sonra tıpkı sıra başında olduğu gibi sıra sonunda da 4 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örgü örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sırayı tamamladım. Kurulumu yapmış olduk. Şu anki ölçümü size söyleyeyim. Jilemizin etek ucunun genişliği şu haliyle arkadaşlar 37 santim. Eğer daha büyük örmek isterseniz 7 artı bir ters ilmek 8 ilmek arttırarak örgünüze başlayabilirsiniz. Yani biz 71 ilmekle başlamıştık. Siz 79 ilmekle örgünüze başlayabilirsiniz arkadaşlar. O zaman 7 ilmek daha geniş bir örgünüz olur. Eğer örneği büyütmek isterseniz bu şekilde büyütmeniz gerekiyor. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Ne dedik? İlk 4 ve son 4 ilmeğimiz haroşa. Boşaldım yine. 2, 3, 4 ilmeğimi haroşa ördüm. Ardından 7 ilmek düzüm vardı ön tarafta. Arka tarafta bu 7 ilmeğim ters oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters. Önde ters ördüğüm bir ilmeğim şimdi arkada düz ilmek oldu. Bunu da bir düz olarak örüyorum. Yani arka sırada 7 ters bir düz olarak son 4 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın 7 tersimi ördüm. Sonra bir düz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters. Sonra bir ilmek düz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters, 1 ilmek düz. Biraz hızlıca ilerleyelim. 7 ters, 1 düz. Tekrar 7 ters, 1 düz. Yedi ters, bir düz. Sıra sonuna yaklaştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tersimi ördüğümde sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Bunlar da haroşa örgü. Evet, kurulumu önlü arkalı tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz çalışma ön ya da arka parça olabilir. Hiç önemli değil. Çünkü birbirinin aynısı 2 tane parça öreceğiz. Ön bedeni ve arka bedeni. Şimdi ben parçanın birini belli bir mesafeye kadar ördüm. Bakın. Bunu ön olarak kabul edeceğim. Şimdi başlamış olduğumu da arka olarak kabul edeceğim. Bakın ne yaptığımızı görelim.
71 ilmekle başladık. 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük. Sonra kurulum yaptık. Ne dedik? İlk 4 ve son 4 ilmek haroşa. Aralarda, ön tarafta 7 düz bir ters. 7 düz bir ters. Bakın bütün kurulum böyle. Bu ters ilmeğimiz şu örnekleri birbirinden, düz ilmekleri ayırmamızı sağlıyor. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlar örebilir dediğimde çok samimiydim. Çünkü bakın hiçbir şey yok. Şimdi bu şekilde ne yapacağız? Arkamızı da görün. Bakın şu hep önde ters, arkada düz olan ilmekler. Bu hep böyle devam edecek. Hiçbir değişiklik yok. Evet, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu şekilde 2 sıra ördük. Bunu 5 sıraya tamamlayacağız ve şu görmüş olduğunuz haroşa çalışmalarına devam edeceğiz. 2 sıramızı 5 sıraya tamamlayalım. Önde 7 düz, 1 ters, arkada 7 ters, 1 düz olacak şekilde örgümüzü örelim. Kenar patlarımız başta ve sonda zaten 4'er ilmek haroşa. Sonra şu haroşa çalışmasıyla devam edelim. Evet, tam 5 sıraya tamamladım. Bakın arkadaşlar, şöyle aralardan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 sıra ördüm. 5. sıram örgümün düz tarafıydı. Şimdi arka sırada, örgümüzün arka sırasında haroşa çalışmalarımızı örmeye başlıyoruz. Önce ilk 4 ilmeğimiz zaten haroşa örgü. İlk 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Bakın, şimdi şu görmüş olduğunuz haroşa çalışmasına devam edeceğim. Yani şu aradaki 7 ilmeğimiz vardı ya düz. Bunu da haroşa öreceğim. Şu başlangıçtaki 4 ilmekle beraber 11 ilmek haroşa ediyor. Ya da 4 haroşadan sonra 7 haroşa daha örebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Bakın örgümün düz tarafında ne oldu? Gördünüz mü? Bir diş şu haroşanın birinci dişini elde etmiş oldum. Sırada önde ters, arkada düz olan bir ilmeğim var. Bunu düz olarak ördüm. Bakın haroşayı dilimin birine uyguluyoruz, birinde atlıyoruz. Birine uyguluyorum, birine atlıyorum. Birine uyguluyorum, birine atlıyorum. Birine uyguluyorum, birine atlıyorum. Şimdi bu sırada 7 ilmekten oluşan ilmeklerim var. Bunları haroşa yapmayacağım. O yüzden bu 7 ilmeği ters örgü olarak öreceğim. Hiç değiştirmeyeceğim. Aynı şekilde öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle çevireyim, bakın. Burada haroşa var, burada yok. Şimdi burada var, burada olmayacak, burada olacak, burada olmayacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, sırada bir ilmek düzüm var, arkada ters olan ilmeğim. Sonra sıradaki 7 ilmeği yine haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından bir ilmek düzüm var. Bakın, haroşa, düz, haroşa, yine düz öreceğiz. İpi kendime aldım ve var olan 7 ilmeği ters örgü olarak örüyorum. 4, 5, 6, 7. Ardından bir düz ilmeğim var ve sıradaki 7 ilmeğe yine haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ardından bir düz ilmeğim var ve sonra sıradaki 7 ilmeği ters örgü olarak örüyorum. 5 6 7. Bir düz ilmeğim var ve sıradaki 7 ilmeği yine haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra bir düz ilmek ve sonra 7 ilmek ters. 2 3 4 5 6 7. Sıra sonunda 4 ilmeğim haroşa örgü, kenar patımla beraber sıramı tamamlıyorum. Bakın arkadaşlar, aynı şeyi yaptık. Haroşa boş, haroşa boş, haroşa boş, haroşa ve boş modeli kurduk. Şimdi bu haroşa dişlerini toplamda 2 diş yapmamız lazım. Örnek öyle. Aynı şeyin tekrarını yapacağız. Hemen hızlı hızlı anlatayım. İlk 4 ilmeğim haroşa örgü, sonra 7 düz, bir ters, haroşalı kısım, 7 ilmek. Haroşayı düz örenler yine bu ilmekleri de düz örecek. 7 düz, bir ters. Aynı şey, değişen hiçbir şey yok. 7 düz, bir ters. İki, 3, 4, 5, 6, 7 düz, bir ters. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Son 4 ilmeğimiz haroşa örgü, unutmayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi aynı şeyin tekrarını yapacağız. Yine haroşalar öreceğiz ve modeli tamamlamış olacağız. Şu baştaki ilk 4 ilmeğimle beraber toplamda 11 ilmek haroşa örmüş olacağız. 2 3 4 kenar patı için, sonra 5 6 7 8 9 10 11 ilmek diğer 7 ilmekle beraber haroşa ördüğümüzde bakın 2 diş haroşa örgümüz örülmüş oldu. Şimdi bir düz, 7 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra bir düz ve 7 ilmek haroşa. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar bir düz, 7 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7. Bir düz ve tekrar haroşalı kısım, 7 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. 3 4 5 6 7. Tekrar bir düz ve ters örgülerle 7 ilmeğimi örüyorum. 5 6 7. Bir düz ve haroşalı kısımdayım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşamı ördüm. Sonra bir düz, 1 2 3 4 5 6 7 ilmek tersimi ördüğümde sıra sonunda 4 ilmeğim var. Kenar pat ilmeklerim. Haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar. Bunu öğrendik ve bundan sonra artık zaten devamı hep birbirinin aynı olacak.
Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bakın yine 7 düz 1 ters 7 düz 1 ters olarak örgümüzü önlerde bu şekilde, arkada da 7 ters 1 düz 7 ters 1 düz olacak şekilde öreceğiz. Tam 7 sıra. Yani şu 2 diş haroşadan sonra sayacağız. Tam 7 sıra ördükten sonra bu haroşa çalışmalarını bu kez boş bıraktığımız kısımlara çalışacağız. Buraya, buraya, buraya ve buraya. Bakın. Bu kez haroşaları burayı çalışacağız. Fakat diğer tarafı düz örmeye devam edeceğiz. Model hep böyle kaydırarak devam ediyor. Bu şekilde bu etek kısmını oluşturacağız. Şimdi ben başlangıcı bir göstereyim. Sonra 7 sıraya tamamlayalım. İkinci haroşa çalışmasını yine birlikte yapalım. İlk 4 ilmeğimiz haroşa örgü ördük. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz, 1 ilmek ters. Bakın haroşalı kısımdayım. Artık düz öreceğim bunları da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz, 1 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz, 1 ters. Kurulumu yaptık. Aynı bu şekilde örüyoruz. Bu bizim birinci sıramız. Bunu tam 7 sıra yapacağız. Örgümüzün yine arka tarafında bu kez boş bıraktığımız yerlere haroşalarımızı tamamlayacağız. Oraya kadar örelim. Sonra haroşaları birlikte yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, haroşa çalışmamdan sonra 7 sıra örgümü ördüm. Bakın saydığımızda 2, 4, 6, 7 sıra oluyor. Şöyle arkadan da haroşalardan sonra saydığımızda 2, 4, 6, 7 sıra. Şimdi örgümüzün arka tarafında yine haroşalar yapacağız. Bu haroşa yaptığımız yerlere değil, düz olarak ördüğümüz yerlere haroşalarımızı yerleştireceğiz. Hemen başlayalım. İlk 4 ilmeğimiz kenar patımız haroşa örgü olarak ördüm. İpi kendime aldım. Sonra sıradaki 7 ilmeği ters örgü olarak örüyorum. Haroşalı kısım bu kısım, o yüzden ters ördük. Şimdi bir düz, ardından bakın burada hiç haroşa çalışması yok. Burada da 7 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra bir ilmek düz. İpi kendime aldım. Burada 7 ilmeğimi ters örüyorum. Ardından bir düz ve tekrar haroşa çalışması yapacağız. Bakın dümdüz, burada çalışma yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa. Ardından bir düz, sonra 7 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ters. Tekrar bir düz ve haroşa çalışması yapıyoruz. 7 ilmeğimizi haroşa örgü örüyoruz. 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Sırada bir ilmek düzüm var ve ardından 7 ilmek ters. 3, 4, 5, 6, 7 ters, bir düz ve son kez haroşa çalışması yapıyorum. 7 ilmeğime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Sıra sonunda 4 ilmeğim var, kenar patım.
Bunu da haroşa örgü örerek sıramı tamamlıyorum. Bakın. Haroşa, 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 haroşa. Şimdi bunu 2 diş haroşaya tamamlayacağız. Yine aynı şeyleri yapacağız. İlk 4 ilmeğimiz haroşa örgü, ardından 7 düz bir ters. 7 düzümü ördüm, bir ters. Tekrar 7 düz bir ters. Bakın haroşalı kısımları yine düz örüyorum. Çünkü haroşayı düzden örüyorum. Evet, sırayı böyle tamamlayalım. Evet, sıramı bu şekilde tamamladım. Son 4 ilmeğim haroşa örgü. Şimdi arka sırada yine haroşa çalışması yapacağız. İkinci dişimizi elde etmek için. 1, 2, 3, 4 ilmek kenar patımla beraber haroşa örgüme başladım. Ardından 7 ilmek ters. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra bir düz ve haroşalı kısımdayım. 7 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haroşa. Bir düz ve 7 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ters, bir düz. Bakın yine haroşalı çalışma. 7 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra bir düz ilmeğim var. Ve tekrar 7 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ters. Sırada bir düzüm var ve yine bakın haroşalı çalışma. 7 ilmeği haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir düz, 7 ters, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir düz ve son kez haroşalı çalışmam. Bakın. Haroşa olarak 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Sıra sonunda 4 ilmeğim var. Kenar pat ilmeklerim. Bunları da haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. İkinci çalışmayı da bitirdik. Arkadaşlar bundan sonra hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. 7 sıra öreceğiz. Haroşa yapacağız. Bir sonraki haroşa sıramız şu ilk kısım olacak. Sonra 7 sıra daha öreceğiz. Bu tarafa öreceğiz. Bakın. Şimdi şunu yaptık. 7 sıra öreceğiz. Tekrar kaydıracağız burada. Sonra 7 sıra öreceğiz. Bakın burada. 7 sıra öreceğiz. Diğer tarafa. 7 sıra öreceğiz. Diğer tarafa. Bu şekilde etek kısmımızı öreceğiz. Toplamda kaç santim öreceğiz? Hemen onu söyleyeyim. İsteyen arkadaşlar boyu daha da uzatabilirler. Benim tam 20 santim uzunluğunda bir ölçüm var. Eğer 8 ilmek artırarak biraz daha büyük artırarak örmek isteyen arkadaşlar olursa şu boyu da yine artırsınlar. Ne kadar artırsınlar onu da söyleyeyim. Yine aynı şekilde modeli kurmaya devam etsinler. Bir 5 santim daha artar. Yani şu kadar daha şöyle bir dilim daha uzatabilirler. Evet, şimdi bu şekilde şöyle kenardan saydığımızda bakın
1, 2, 3. Aralardan saydığımızda yine 1, 2, 3 tane model çalışması yaparak 20 santime ulaşıyoruz. Ardından da son haroşa çalışmasından sonra bakın 1, 2, 3 tam 4 sıra boyunca örgümüzü örüyoruz. Yine aynı şekilde 7 düz bir ters olacak şekilde örüyoruz. Örgümüzün düz tarafında şöyle bir lastik çalışması olacak. Bu lastik çalışmasıyla beraber devam edeceğiz ve çok çabuk bir şekilde bitirmiş olacağız. Bizim için önemli ve detaylı olan kısım buraydı. O yüzden sizlere hiç şaşırmamanız için uzun uzun anlattım arkadaşlar. Şimdi tamamlayalım örnek çalışmamızı. Sonra lastik ve kesimlerle beraber hızlı bir şekilde jilemizi, elbisemizi örelim ve bitirelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 1, 2, 3 dilim bir tarafta, 1, 2, 3 dilim diğer tarafta olacak şekilde ördüm. Ardından da 4 sıra örgü örmüş oldum. Şu haroşa sıralarımızı saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 tam 36 sıra haroşa boyunca örgümüzü örmüş olduk. Şu anki uzunluğumuzda tam 20 santim. Evet, bu modelli kısmımız bitti. Şimdi lastik örgü öreceğiz. Yine ilk 4 ve son 4 ilmeğimiz haroşa örgü olacak. Sonra tekli lastikle devam edeceğiz. Şimdi ilk 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 3 ve 4. Ardından son 4 ilmek kalana kadar tekli lastik öreceğiz. Şurada bakın bir ters ilmeğimiz var. Bu ters ilmeklerimiz lastikte yine ters olarak devam etsin istiyorum. Düzgün bir görüntü olabilmesi için. Geriye doğru sayıyorum. Bu ters, bir öndeki düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Yani ilk ilmeğimiz lastikte düz örgü. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ördüğümüzde bakın sıradaki ilmeğim ters oldu ve düzgün bir kurulum yapmış olduk. Devam ediyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ördüğümde yine bakın sıradaki ilmeğim buradaki sıradaki ters ilmek olarak yine düzgün oldu. Bu şekilde sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar tekli lastiğimizi örelim. Evet, tekli lastiğimi ördüm. Son lastik ilmeğim düz örgü. Ardından sıra sonunda 4 ilmeğim var. Bu 4 ilmeğimi kenar patım içinde haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Lastiğimizin birinci sırasını ördük. Şimdi örgümüzün arka tarafında ikinci sırasını örüyoruz. Yine ilk 4 ve son 4 ilmeğim haroşa örgü. Ardından bakın önde düz olan ilmeğim arkada ters. Bir ters, sıradaki düz, tekrar bir ters, sıradaki düz. İkinci sıraya başladık. Bu şekilde toplamda 6 sıra lastik örgü öreceğiz arkadaşlar. Örgümüzü 6 sıra lastiğe tamamlayalım. Sonra kesme çalışmaları var ve çok çabuk bir şekilde artık bitireceğiz. Sona yaklaştık. Evet, 6. ve son sıra olan lastiğimi
örerek artık lastik örgümü de tamamlamış olacağım. Son 4 ilmeğim haroşa örgü ve 6 sırayı tamamlamış oldum. Bakın şu aralardan saydığımızda 2 4 6 sıra. Şimdi arkadaşlar alt bedenimiz bitti. Şimdi üst kısma başladık. Üst kısımda şöyle sağdan ve soldan, şu haroşaların hemen sağından ve solundan kesim yapacağız ve ön bedenimiz böyle daralarak küçülecek. Hemen başlayalım. Yine ilk 4 ilmeğim ve son 4 ilmeğim haroşa örgü. 4 ilmeğimi ördüm. Şimdi ilmek keseceğiz. 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Şöyle 2 ilmeğimin yönlerini değiştirdim. Eğer ilmekleriniz benim gibi tersse siz de yönlerini değiştirin. Sağdan sola doğru 2 ilmeği birlikte örerek bir kesme yaptım. Düz örgülerle devam ediyorum. Sadece sağda ve solda ilk 4 ile son 4 ilmeğim haroşa. Aradaki ilmekler düz örgü olarak örülecek. Evet, bu şekilde sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar düz örgülerle örgümüzü örelim. Evet, sıra sonunda 2 4 6 tane ilmeğim kaldı. Şimdi burada da yine 2 ilmeği birlikte keseceğiz. Bu kez soldan sağa doğru batarak 2 ilmeği birlikte düz örgü olarak ördük ve kestik. Sırada 4 ilmeğim var kenar patım için. Bu 4 ilmeği de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Birinci kesmemizi yaptık. Şimdi örgümüzün arka tarafında kesme filan yapmayacağız. Var olan ilmeklerimizi öreceğiz. İlk 4 ilmeğim haroşa örgü. Arada kalan ilmeklerim ters örgü. Sıra sonunda 4 ilmeğim var kenar patım için. O ilmekleri yine haroşa örgü olarak öreceğim ve sıramı tamamlayacağım. Evet, ters örgülerle beraber sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Son 4 ilmeğimi de haroşa örgü örerek sıramı tamamladım. Arka tarafı da bitirdik. Tekrar ön taraftayız arkadaşlar. Her ön sırada bir kesme yapacağız. Şimdi ikinci kez kesmeyi de göstereyim. Yine ilk 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 3 4, ardından sıradaki 2 ilmeğin yönlerini düzeltip sağdan sola doğru birlikte örerek kesiyorum. Düz örgülerle sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar örüyorum.
Evet, sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar düz örgülerle ilmeklerimi ördüm. Şimdi sıra sonunda 6 tane ilmeğim kaldı. 2 4 6. Şu 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte düz olarak ördüm ve son 4 ilmeğim haroşa örgü. Arka sırada yine ilk 4 ve son 4 ilmeğim haroşa, aradaki ilmekler ters olarak örülecek. 2 kez kesmiş olduk. Her ön sırada aynı şekilde kesmelere devam edeceğiz ta ki arkadaşlar şişimizde 35 ilmek kalana kadar. Bir kontrol edeyim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35. Evet, şimdi birbirinin aynısı 2 tane örgüyü öreceğiz. İkisinde de 35'e kadar geleceğiz. İkisi de aynı olacak. Sonrasında arkadaşlar ön ve arka bedeni ayıracağız. Şu 35 ilmek olarak şu anda elimde olan örgüyü ben ön beden kabul ediyorum. Hemen devam edelim. Artık kesmeler bitti. 35 ilmek kalana kadar örtüm. Şimdi var olan bu 35 ilmeği haroşa örgü olarak öreceğim. Ve askı çalışmalarını ilikleyebilmek için 2 tane ilik açacağım. 35 ilmeğimiz kaldı. Var olan ilmeklerimizin tamamını haroşa örgü olarak örüyoruz. Evet. Şimdi arka sırayı da örmeye başlayınca ilk diş haroşam olmuş olacak. Bakın ilk diş haroşam oluştu. Şimdi bu ön tarafta 2 diş haroşa olacak şekilde örgülerimizi örelim. Bu 35 ilmeği. Sonra şöyle sağında ve solunda birer ilik açacağız. Ona devam edelim. 2 dişe bir tamamlayalım. Evet, ikinci diş haroşa örgümü de tamamlamış oldum. Şimdi bakalım örgümüzün düz tarafında bakın. 35 ilmeğimden 2 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Şimdi ilik açacağız. Şöyle sağda ve solda birer tane ilik açacağız. Önce 4 ilmeğimizi haroşa örelim. 1 2 3 4. Ardından şişimizi, ipimizi dolayalım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte haroşa örgü örelim. Bakın burası bizim ilk iliğimiz olmuş oldu. Devam edelim haroşa örgülerle. Yine sıra sonunda 4 ilmek kalınca bir ilik daha açacağız arkadaşlar. Evet, bakın şimdi 2 4 6 ilmeğim kaldı sıra sonunda. Şu 4. ilmeğin yanına tam şurada ilik açacağım. O yüzden sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Şişime ipimi doladım. 4 ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğimi de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafında var olan ilmeklerimin tamamını haroşa örgü olarak örmeye devam ediyorum. Bakın iliğimiz açılmış oldu. Gördünüz mü? Ne kadar güzel bir ilik çalışması yaptık.
Evet. Üçüncü diş haroşa sıramızı örmüş oluyoruz bu sırayla. Tam 5 dişte ön bedeni bitireceğim arkadaşlar. 5 diş oldukça yeterli. Bakın ikinci iyilik çalışma. Evet. Şimdi 3 dişe tamamladık. Bir diş daha örelim. 4 dişe tamamlayalım. Sonra bir sıra örelim. Arka sırada 5. dişi çalışırken komple ilmeklerimizi keserek örgümüzü bitireceğiz. Şimdi bir diş daha örelim. Sonra beraber devam edelim. Evet, bakın 4 diş haroşayı ördüm. Şimdi örgümün düz tarafında 5. diş için ilk sıramı ördüm. Ve şimdi arka tarafta örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimizi keseceğiz ve aynı zamanda da 5. diş haroşamızı örmüş olacağız. Şimdi ilk ilmeği boşaldım. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bu bir. Sıradakini ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Ördüm, kestim. Ördüm, kestim. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde örerek kesiyoruz ve jilemizin ön bedenini bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Hepsini önce örüyoruz, sonra arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Örüyoruz, kesiyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 diş haroşaya örgümüzü tamamlamış oluyoruz. Hem kesiyoruz hem haroşamızı örmüş oluyoruz. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, son birkaç ilmeğim kaldı. Bunları da birlikte keselim. Ördüm, kestim. Son ilmeğimi ördüm, kestim. Şunu bir kez daha örüyorum ve ipimi şöyle birkaç santim uzun kalacak şekilde kesiyorum. Bakın ne kadar düzgün bir örgü örmüş olduk. Şimdi bir tığın yardımıyla şu uzun bırakmış olduğumuz ipimizi de örgümüzün arasından yürüterek gizliyorum. Evet, bu kadar yeter. Şöyle bir görelim. Son halimizin bir de ölçülerini vereyim arkadaşlar. Lastiğe kadar 20 santim örgümüz vardı. Lastik boyumuz 2 santim 22 santim. Şimdi tamamının ölçüsünü veriyorum. Tam 36 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk. Bu ön bedenimiz artık bitti. Şimdi arka bedende ne yapacağız arkadaşlar? Yine kesimlere devam edeceğiz. 35 ilmek kalana kadar keseceğiz. Fakat kesmeye devam edeceğiz. Çünkü arka beden şöyle biraz daha daralacak. Ve sadece askı çalışmamızın yapabileceğimiz kadar ilmek sayısına ihtiyacımız olacak. Muhtemelen 16 ilmek üzerinden askı çalışmasını yapacağım. Şimdi ben arka bedenin kesimlerine devam edeyim, tam netleştireyim kaç ilmek kalana kadar kestiğimi ve sonra askı çalışmasıyla beraber anlatıma devam edeyim. Evet arkadaşlar, kesim yaparak ilerledim. Arka bedende
35 ilmek kaldıktan sonra da yine aynı şekilde kestim. Ve benim şu an şişimde tam 15 ilmeğim var. Bakın kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15 ilmek. Düz sıradan kestiğim ve 15 ilmeğim kaldı. Şimdi arka sırada artık haroşa örgülere başlıyoruz. Bundan sonra her sırayı örerek beraber devam edeceğiz. Şimdi var olan 15 ilmeğimi arka sırada haroşa örgü olarak örüyorum. Ne yapıyorduk? 4 ilmek haroşa örüyorduk. Sonra önlerde düz, arkalarda ters örüyorduk. 15 ilmeğimiz kalana kadar. Şimdi 15 ilmeğimiz kaldı. Kesimimizi yaptık. Ve arka sırada haroşa örgüyle örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Evet, 15 ilmeğimi haroşa örgü olarak arka sırada ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi ön sıraya dönelim. Yine kesmelere devam edeceğiz. İlk 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 2, 3, 4. Şimdi 5. ve 6. ilmeğimi tıpkı aşağıda yapmış olduğum gibi yine keseceğim, fakat haroşa örgü olarak keseceğim. Bakın 5. ve 6. ilmeğimin yönlerini değiştirdim ve ikisini birlikte haroşa örgü olarak ördüm. Devam ediyorum. 1, 2, 3 ilmek haroşa ördüm. Sıra sonunda 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Bu ilk 2 ilmeği soldan sağa doğru yine haroşa örgü olarak ördüm. Bir ilmek de burada eksilttim. Sonra sırada 4 ilmeğim kaldı. 4 ilmeğimi de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi 13 ilmeğimiz kaldı. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Arka sırada var olan 13 ilmeğin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar ön tarafa geldim ve yine kesmelere devam edeceğiz. Son bir ilmeğimiz kalana kadar keseceğiz arkadaşlar. Yine 1, 2, 3, 4 ilmek haroşamı ördüm. 5. ve 6. ilmeğimin yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru bir kesim yaptım. Ardından bir ilmek haroşa ördüm. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Son 4 ilmeğim yine haroşa örgü. Bu kez şişimde 11 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Örgümün arka tarafında var olan 11 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrar ön taraftayım. Şimdi üçlü kesim yapacağız. Çünkü ne olmuş oluyor? Bakın 4 sağda, 4 solda, ortada 3 ilmeğimiz var. Şimdi bu 3 ilmeği birlikte kesmemiz lazım ki düzgün bir kesim olsun. 2 ilmek kesmiş olalım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 4 ilmek de diğer uçta var. Sıradaki 1, 2, 3 ilmeğin üçünü birlikte soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Yine 2 ilmek kesmiş olduk. Ardından sıradaki 4 ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı.
Arka sırada var olan 9 ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar ön sıradayım. Yine kesimlere devam edeceğiz. Bu kez 3 ilmek öreceğiz. Aradaki 3 ilmeği birlikte keseceğiz. Sonra diğer 3 ilmeği öreceğiz. Hemen başlayalım. 1 2 3 ilmek haroşadan sonra sıradaki 3 ilmeği birlikte ördüm ve kestim. Ardından 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği de haroşa örgü olarak ördüm. 2 4 6 7 ilmeğim kaldı. Arka sırada bu 7 ilmeği yine haroşa örgü olarak örüyorum. 3 4 5 6 7. Tekrar örgümün düz tarafındayım. Şimdi 2 sağda 2 solda 3 ortada ilmeğim var. İlk ilmeği boş aldım. Yanındaki ilmeği haroşa ördüm. 2. Aradaki 3 ilmeği yine soldan sağa doğru birlikte ördüm. Ve sıra sonundaki 2 ilmeğimi de örünce şişimde toplam 5 ilmek kaldı. Örgümün arka tarafında bu var olan 5 ilmeği haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamladım. Evet, şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. Bakın sırada 1 2 3 ilmek var. Bu 3 ilmeği birlikte ördüm ve son ilmeğimi birlikte ördüm. Tam 3 ilmeğim kaldı. Arka sırada var olan 3 ilmeği haroşa örgü örüyorum. İlki boş, diğer ikisini haroşa olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Son olarak 3 ilmeğimiz var. Şişimizde bu 3 ilmeği de yine soldan sağa doğru batarak üçünü birlikte ördüm. Bakın tek bir ilmeğe indirdik. Şu görmüş olduğunuz düzgün bir şekilde kesimi tamamlamış olduk. Şimdi arka bedende bitti. Fakat sağından ve solundan askılarımız olacak ki ön bedene gelsin ve ön bedende ilikleyelim. Şimdi bu birinci ilmeğim. Geliyorum, bakın hemen haroşa dişlerimiz var burada. Bu haroşa dişlerinden ilmek çıkartarak öreceğiz. Şöyle de yapabiliriz. Bu bir. Haroşa dişlerini sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın ilk haroşaya başlamış olduğumuz sıra. Buradan ilmekleri çıkartalım. Haroşa dişlerine böyle batarak ilmekleri çıkartıyorum. 5 6 7 ve şişimdekiyle beraber 8 ilmek. Şimdi haroşa örgü olarak bu ilmekleri öreceğiz arkadaşlar. Bunlar bizim askı ilmeklerimiz. Batıyorum sırayla. 2 3 4 5 6 7 8. Bak 2 4 6 8 ilmek. Bu var olan 8 ilmeği askımızın uzunluğu kadar hep haroşa örgü olarak öreceğiz ve tamamlamış olacağız. İlk dişimi örmüş oldum. Bakın örgümün düz tarafı, ilk haroşa dişimiz oluştu. Devam ediyoruz.
8. Artık istediğimiz askı uzunluğuna ulaşana kadar bu 8 ilmeği hep haroşa örgü olarak öreceğiz. Bakın, tam örgünün bir tarafı, şurası arka bedenin sol tarafı, bu sol askımız. Bunu istediğimiz uzunluk olana kadar örmeye devam edeceğiz. Sonra aynı şeyi şu diğer taraftan yapacağız. Şu birkaç sıra şurayı bir öreyim, askı bir görünsün. Sonra buradan da ilmek alarak diğer tarafta da aynı işlemi yapalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şöyle uzunca bir askı çalışması yapmış olduk. Şimdi bir kontrol edeceğim. Kaç santim ördüm? Benim için yeterli mi? Hemen kontrol edeceğim. Önce santimine bir bakalım. Kaç santim? Şuradan hemen başlayalım. Tam 15 santim uzunluğunda bir askı çalışması yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi kontrolünü de sağlayalım. Bunun kararını nasıl veriyoruz? Onu da size hemen söyleyeyim. Şimdi şu ön bedenimiz, bu da arka bedenimiz. Şu lastik hizalarını karşılıklı birleştiriyorum. Evet. Şimdi şunu şöyle bir çevirelim. Bakın, askı kısmımız burada. Şimdi bu askının çok rahat bir şekilde gelip şuradaki ilikli yerimize rahat bir şekilde gelmesi lazım. Evet, bu oldukça yeterli. Şimdi 15 santim dedik. Kaç diş haroşa örmüşüm onu da söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, tam 29 diş haroşa boyunca örmüşüm. Şimdi örerek kesme tekniğiyle var olan ilmeklerimizi keseceğiz ve bitireceğiz. 30 diş olacak sanırım. Tekrar bitirince sayarım. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği haroşa örgü ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir kesme yaptım. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 2. Sıradakini ördüm, kestim. 3. Sıradakini ördüm, kestim. 4. 5. 6. 7. Ve son ilmeğimi ördüm. İpimi biraz uzunca bırakarak kestim. 8. Hemen gizleyelim. Tığımın yardımıyla bakın, iç tarafından tığımın yardımıyla kesmiş olduğum ipimi de yürüterek temizleyeceğim. Evet, fazla ipimi de aldım. Bakın ne kadar düzgün bir çalışma yapmış olduk. Şimdi bu arka bedenimizin sol tarafıydı. Şimdi sağ tarafa aynı işlemi yapacağız. Ne yapacağız? Hemen şu haroşa hizasıydı bizim ilmek hizamız. Yine geleceğiz. Buradaki haroşa dişlerine batarak ilmek çıkaracağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ve sonuncusundan da ilmek çıkardım. Bakın 2 4 6 8 ilmeğim oldu. Şimdi tekrar ipimizi bağlayarak örmeye devam edeceğiz. Geliyorum hemen. İlk ilmekten itibaren örmeye başlıyorum. 1. Şu ipimi de şuradan düğümleyerek sabitliyorum. Sonra haroşa örgümün içerisine yediriyorum. Bakın 2. Hemen ipimin üzerinden atlattım. 3. Atlattım. 4. 5. 6. 7 ve son ilmeğimle 8 ilmeği ördüm. Bakın tam birbirinin böyle yan yana bir askı çalışmış olduk. Şimdi şu yürütmüş olduğum ipi de artık keserek temizleyebilirim. Yine aynı şeyi yapacağız. 15 santim uzunluğunda haroşalardan oluşan bu 8 ilmeğimizle askımızı öreceğiz arkadaşlar. Bakın ilk dişimiz yine oluştu. Bir sıra daha öreyim. Evet, bakın. Şimdi de askımın aynı şekilde sağ tarafını örüyorum. Aynı sayılarda öreceğim, keseceğim ve askı çalışmam bitecek. Sonra şu yan dikişlerimiz var arkadaşlar. Düğmelerimizi dikeceğiz. Bir de modelin orijinalinde şu ön bedenin şu düz örgülü kısmında böyle küçük güzel bir cep çalışması var. O cep çalışmasını da yaparak artık şilemizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, her iki askımızı da 30 diş haroşa boyunca ördüm. Uzunluğumuz 15 santim. Haroşa örgü olduğu için şöyle 1 santim daha da esniyor arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel bir çalışma yapmış olduk. Şu aşağıdan 2 diş haroşadan sonra da görmüş olduğunuz gibi düğmelerimi diktim. Şimdi ön bedenle bir düğmelerimizi ilikleyerek bakalım. Yan dikişlerimizi yapacağız ve bitecek. Şöyle karşılıklı hiza aldığımızda ön ve arka bedenimizi bakın böyle güzel bir askı çalışması yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar, modelin 2 tane farklı çalışması var. İkisi de orijinal olan çalışma. Birinde sadece şu düz görmüş olduğunuz ön bedene rokoko işleme tekniğiyle beraber çiçekler yapılmış. Diğerinde de küçük bir cep çalışması yapılmış. Şimdi ben farklı bir şey yapmak istiyorum. Siz her iki şekilden birini yapabilirsiniz. Ben hem küçük bir cep çalışacağım hem de o rokoko işleme çalışmasıyla tam cebimizin üzerine küçücük bir çiçek ve yaprak çalışması yapacağım. Daha önce işlemeli yelek modelimde benzeri bir işleme çalışması zaten yapmıştık. Öğren arkadaşlar biliyordur. Hiç bilmiyorsanız bile benim anlatımımla zaten yapabileceksiniz. Şimdi küçük bir cep çalışması yapacağız. O 15 ilmekle beraber başlayacağım. Şöyle etek cebin alt kısmı hafif yuvarlanarak dönsün istiyorum. O şekilde güzel bir cebe hep beraber başlayalım. Evet, var olan yine ipimizle beraber klasik ilmek atma tekniğiyle beraber önce 15 ilmek atalım.
15 ilmeğimi attım. Bir kontrol edeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Şimdi düz ve ters örgülerle beraber cebimizi örmeye başlayacağız. Şimdi ilk sıramızı şöyle ters örgülerle örelim. Evet, ters örgülerle ilk sıramı ördüm. Şimdi artırma yapacağız. Dediğim gibi cebin alt kısmının hafif yuvarlak görünerek genişlemesini istiyorum. Ve ilk ilmeklerimizi de örerek cebimizi öreceğiz arkadaşlar. Şimdi örgümün düz tarafında ilk ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Ardından bir gizli artırma yaptım. Örmeye devam ediyorum. Düz örgülerle beraber ilerliyoruz. Son bir ilmeğimiz kalana kadar. Evet, son ilmeğim kaldı. Hemen bir gizli artırma da burada yapıyorum. Ve son ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. 17 ilmeğimiz oldu. Bir sağdan bir soldan ilmek arttırdığımız için. Şimdi arka sırada yine ters örgülerle ve ilk ilmeği de örerek örgümüze başlıyoruz. Evet, gizli artırma yaptığım ilmeklerimle beraber tam 17 ilmeğim vardı ve ters örgülerle ördüm. Örgümün yine düz tarafındayım. Bir kez daha arttıracağım. Yine ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Ardından bir gizli artış yaptım ve düz örgülerle örmeye devam ediyorum. Son bir ilmeğim kalana kadar. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Şimdi bir gizli artış daha yapıyorum. Ve son ilmeğimi de düz örgü olarak örüyorum. Şu anda 19 ilmeğe ilmek sayım ulaştı ve artık artışlarımız bitti. Örgümüzün arka tarafında ilk ilmeğimiz de dahil ilmeklerimizin her birini ters örgü olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Evet, kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Şimdi daha artış yapmayacağız. Hep yine ilk ilmekleri örerek örgümüze başlayalım. Bu 19 ilmeği şöyle birkaç sıra istediğimiz cep yüksekliğine ulaşana kadar aynı şekilde önlerde düz, arkalarda ters olarak örelim. Evet, düz örgülerle beraber 19 ilmeğimi örmeye devam ettim. Toplamda kaç santim ve kaç sıra olduğunu hemen söyleyeyim. Tam 6 santim uzunluğunda bir örgü örmüşüm arkadaşlar. Şu başlangıçtan itibaren şöyle arka sıradan saymak daha kolay. Saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tam 22 sıra örgü örmüş olduk. Şimdi haroşa örgüye geçeceğiz. Cebimizin kapak kısmını oluşturacağız. Yine ilk ilmeğimizi örerek örgümüze haroşa örgülerle başlıyoruz.
2 sıra düz, bir diş haroşa örgü ediyor. Şimdi önde ilk sıra düzümü ördüm. Arkada yine ilk ilmeği de örerek başladık ve yine düz örgümüzü örüyoruz ve ilk diş haroşamızı elde etmiş olacağız. Bakın, ilk diş haroşa örgümüz oldu. Toplamda 3 dişte bitirmiş olacağız. 2 dişi örelim. 3. dişin düz sırasını örelim. Arka sırada tıpkı şilemizde yapmış olduğumuz gibi örerek kesme tekniğiyle keselim ve 3. diş haroşamızı da elde etmiş olalım. Evet, 2 diş haroşamı ördüm. 3. diş haroşamın ilk düz sırasını ördüm. Şimdi arka sırada örerek kesme tekniğiyle öreceğiz ve keseceğiz. İlk ilmeği boşaldım kesme yapacağım için. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir ilmek kestik. Sıradakini ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu şekilde var olan ilmeklerin tamamını keselim. Artık cep çalışmamız da bitmiş oluyor. Sadece yan dikişlerimiz, cep dikişimiz ve cebimizin üzerindeki işleme çalışmamız kaldı arkadaşlar. Biraz uzun bir video oldu ama hiç gereksiz bir anlatım yapmadım. Hepsi lazımdı. Hiç şaşırmadan örebilmeniz için böyle anlatmam gerekiyordu. Evet, bütün ilmekler bitti. Bakın, son bir ilmeğim kaldı. Onu bir kez örüyorum. Ve cebimi dikebilmek için şöyle uzunca bir ip bırakıyorum ki cebimizi rahatça dikebilelim. Evet, bakın ne kadar güzel bir cep çalışmış olduk. Şöyle şilemizin üzerine de tuttuğumuzda bakın tam şilemize uygun bir cep çalışması oldu. Ne küçük ne büyük, tam kararınca. Evet, şimdi işlemeye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi cebimize rokoko ya da diğer adıyla Brezilya nakışı denen şöyle çiçek ve yapraklardan oluşan iğneyle çalışılan çok kolay bir çalışma yapacağım. Hiç daha önce yapmamış olmanız hiç önemli değil. Benim anlatımımla çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Zaten çok basit bir çalışma anlatacağım arkadaşlar. İşleme ipi olarak şu görmüş olduğunuz bebe ipleri var ya. Şöyle göstereyim. Bu bebe iplerini şöyle katlıdır bunlar zaten. Bunu 2 ya da 3 kat olarak kullanabilirsiniz. Ya da elinde Alize Diva, şu anda benim elimdeki ip, renkleri hoşuma gitti. İp de vardı, o yüzden bunu kullanmayı tercih ettim. Ya da bu tarz tek kat ipler varsa bunları da kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi işlemeyi yapabilmemiz için şöyle benimki gibi uzun bir iğneniz olursa çok daha rahat edersiniz. Sarı renkle başlayacağım. Şöyle geliyorum. Önce düğüm atarak ipime başlıyorum. Şimdi tam şu orta kısımda şurada bir çiçek çalışması yapacağız. Bakın şöyle katlayalım ya da sayalım, fark etmez. Bakın şöyle bir yerden tam orta yer olmuş oluyor. Şimdi şu arka kısmını çevirelim. Önce buraya ipimizi düğümlemiştik zaten. Şöyle sabitleyelim ki sağlam olsun.
Evet. Bu işlemi yaptıktan sonra örgümüzün düz tarafını çeviriyoruz. Bir de şu örgü iplerimize dikkat ediyoruz ki bizim çalışmamıza çalışma yaparken oraya takılmaz. Şimdi geliyoruz, tam orta yerimiz burası demiştik. Bakın. Şöyle orta yerden şöyle çıkış yapıyorum. Ardından şöyle çeviriyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3 ilmek yukarısına, şöyle hafif yanına batıp tekrar aşağıdaki ilk başlangıç yerimden iğnemi böyle dışarıya doğru uzatıyorum. Ardından şu ipimi iğnemin üzerine sarıyorum. Tam 9 kere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunları çok sıkı sarmayın. Ardından şöyle iki parmağımla tutuyorum. Ve iğnemi içerisinden geçirtiyorum. Bakın. İpin fazlasını şöyle alarak bakın bir tomurcuk oluşturuyorum. Hemen aynı noktaya batıyorum ve geliyorum, hemen şuradan çıkış yapıyorum. Aynı yerde. Tekrar batıyorum. Hemen yanından çıkıyorum. Bakın şuradan. Ve yine iğneme ipimi sarıyorum. Bak, ipi biraz uzattım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra iğnemi arasından şöyle çekerek geçiştiriyorum. İpimin fazlasını alıyorum. Ve yine aynı noktaya batıyorum. Bakın. Sarı ipimle olan çalışmam bitti. Geliyorum burada. Düğümlüyorum. Ve ipimi kesiyorum. Bakın arkadaşlar, ilk çalışmamızı yapmış olduk. Şimdi renk değiştireceğim. Beyaz iple devam etmek istiyorum. Şu sarı ipimi çıkaracağım ve hemen beyaz ipimi takacağım. Evet arkadaşlar, şimdi rokoko ya da diğer adıyla Brezilya nakışı çalışması yapacağız. Çok kolay bir çalışmadır. Daha önce bunu işlemeli yelek çalışmamızda da uygulamıştık. Şimdi cebimize uygulayacağız. İğne ile yapılan basit bir çalışma arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz örgü iplerinizin, şöyle göstereyim. Bakın, bu ipler 5 kattır. Bunun 3 katını kullanarak çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Ya da daha ince ipler kullanabilirsiniz. Tek kat halinde olan ipler kullanabilirsiniz. Ben bu renkle işlemeyi tercih ettim. Kullanmış olduğum ip de Alize'nin Divası arkadaşlar. Eğer bu tarz ipiniz varsa direkt bunlarla da çalışmanızı yapabilirsiniz. Ama yoksa hiç önemli değil. Örgü iplerinizle de aynı şekilde 2 ya da 3 kat olacak şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi sarıyla başlayacağım. Kullanmış olduğum iğne böyle uzunca bir iğne. Eğer bu tür iğneniz varsa çalışmak daha rahattır. Uzun iğneyi tercih edin. Şimdi sarıyla başlayacağım. Düğüm attım ipime. Şimdi tam şu cebimin şu orta kısmına çiçek ve yapraklar yapacağım. O yüzden önce ortayı bulmamız lazım. Sayarak da bulabilirsiniz. 19 ilmeğimiz vardı. 8 sağda 9 9 18, 9 sağda 9 solda, tam ortadaki 10. ilmek
bizim orta ilmeğimiz, yani şurası. Ben şimdi hiza alarak buraya bu şekilde işaretledim. Arkası da burası oluyor. Şimdi geliyorum. Şöyle bakın. Cebimizi ikiye katladığımızda şu aşağıki kısma, ortaya katlandıktan sonra 1 santim kadar aşağıya batıyoruz. Bu şekilde battım. Şu düğümlemiş olduğum ipi buraya iyice yerleştirmek istediğim için bunu yaptım. İpimi sabitledim. Şimdi geldik. Tekrar şöyle bir katlayarak kontrol edeyim, şaşırmayayım. Evet, tam şurası. Şimdi buradan ipimi tam ilmeğimin arasından çıkarttım. Bakın. Yani şuradan 2 santim, 2 santimden biraz daha yukarıda bir çalışma yapmış oldum. İşleme yaparken şu dikiş yapacak olduğumuz iplerimize dikkat edin. İşlememizin ipleriyle karışmasın arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Tam 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğin içerisine batıp tekrar başlangıç noktama şöyle iğnemi uzatıyorum. Bakın. Sonra bu ipimle beraber tam 9 kez iğneme böyle doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çok sıkı yapmıyoruz bunu. Çünkü iğnemizi içinden geçirmemiz lazım. Şöyle 2 parmağımla tutuyorum. Bakın. Sonra ipimin fazlasını alıyorum. Bakın nasıl bir görüntü oldu. Geliyorum. Aynı yere batıyorum. Bakın ilk tomurcuğumuzu yaptık. Şimdi geliyorum, şu dipten tekrar çıkıyorum. Hemen yanından şöyle batarak yine hemen şuradaki ilmeğin arasına giriyorum. Ve tekrar 9 tane sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine parmağımla tutuyorum. İpimin fazlasını alıyorum. Bakın ikinci tomurcuğumu da çalıştım. Hemen alt yuvaya batıyorum. Sarı çalışmam bitmiş oldu. Geliyorum örgümün arka tarafında. Yine düğüm yapıyorum. Alışıda geldiğiniz şekilde düğümlerinizi yapabilirsiniz. Sonra şöyle arasından da bir geçirerek ipi gizliyorum. Ve fazla olan ipimi kesiyorum. Bakın. Sarı çalışmam bitti. Şimdi çiçeğimin etrafına beyazla beraber devam edeceğim. Sarı ipimi çıkardım. Beyaz ipimi iğneme takayım. Evet, beyaz ipimi taktım. Bu beyaz ipimiz biraz daha uzun olsun. Çünkü daha fazla çalışma yapacağız. Yine düğümleyerek sabitleyelim. Yine örgümüzün ters tarafına giriyoruz. Şurada herhangi bir yere girerek önce sabitliyoruz. Evet. Şimdi örgümüzün düz tarafını çevirelim. Şimdi şu aşağıdan bakın, şuradan çıkıyorum. İlk çıkış noktam bu.
Şimdi arkadaşlar geleceğim şuraya, şöyle çevireceğim. Tam bu diğer uca bakın. Bu uçtan bu uca batıyorum ve bir önceki yerden iğnemi böyle çıkartıyorum. Şimdi sarmaya başlıyoruz. Bu kez 13 kez saracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Yine çok sıkmayacak şekilde sardım, parmağımla tuttum. İpimin fazlasını aldım. Aynı noktaya battım ve arkaya geçtim. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şu beyaz çalışmamızın tam orta kısmının hemen yanında, bakın tam ortasında çıkış yapıyorum. Şunları da kontrol ediyorum. Bakın ipim, dikiş ipim içine sıkışacaktı. Tam ortadan çıktım. Geliyorum hemen yan tarafına, bakın etrafını döndürmem lazım. Şöyle. Buradan batıyorum. Yine şu battığım yerden çıkıyorum ve yine 13 tane sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. İğnemi gönderiyorum. İpimin fazlasını şöyle alıyorum. Bakın yaptım. Yine aynı noktaya batıyorum. Bu kadar kolay. Arkadaşlar ben de bu konuda acemiyim. Yani çok işleme yapmadım açıkçası. Ben de sizlerle beraber böyle örüyorum. Şimdi yine geliyoruz. Şunun tam orta noktasına, hemen kenar kısmına bakın. Şöyle batıyorum. Sonra şöyle dolanacağız ya, mantık yürütün. Çiçek dolanıyor ya. Geliyorum. Şöyle biraz gerisinden tam şöyle. Yine karşıdaki aynı çıkış noktasına şöyle batıyorum. Ve yine 13 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. İğnemi gönderiyorum. İpimin fazlasını alarak yumuşak hareketlerle, bakın ne kadar güzel oldu. Aynı noktaya batıyorum. Ne yapıyoruz? Yine yarısına geliyoruz. Bir sonraki çıkışımız hemen son yaptığımız yaprağın hemen kenarı. Bakın. 1 2 3 tane yaptık. Devam ediyoruz. Şimdi geliyorum. Biraz daha yukarıdan şöyle batıyorum ve yine buradaki aynı noktadan çıkıyorum. Bakın. Tekrar 13 tane sarıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. İğnemi gönderiyorum. İpimin fazlasını alıyorum. Bakın. Aynı noktaya batıyorum. Sonra son yaptığımın tam yarısından çıkıyorum. Evet.
Şimdi bir sonraki noktamız şurası. Hep biraz daha geriye geliyoruz. Yine aynı noktadan çıktım ve tekrar 13 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. İpimin fazlasını aldım. Bakın. Aynı noktaya battım. Şimdi son bir tane yapacağız ve bitireceğiz. Geliyoruz arkadaşlar, yine hemen son yaptığımızın tam yarısından iğnemizi batırıyoruz. Şimdi kapatma yapacağız. Kapatma yapacağımız için şu sarı tomurcuklu kısım var ya, buradan batıyoruz. Yani ilk yaptığımız beyazla sarının arasından. Yine çıkış noktamız ilk battığımız nokta ve sarıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. İpimin fazlasını alıyorum. Bakın ne kadar güzel bir çalışma yaptık. Aynı noktaya batıyorum. Artık bitti. Örgümün arka tarafında düğümleyerek sabitliyorum. Şöyle yine içinden ipimi yürütüp gizliyorum ve fazla ipimi kesiyorum. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Şimdi küçük yapraklarımız var. Küçük yapraklarımı dediğim gibi örgü ipiyle çalışacağım arkadaşlar. Güzel bir yeşil tonum var. Nako Elite Baby bu ip. Bunun 3 katıyla çalışacağım. Bakın. İpi ayırıyorum. Evet, ayırdım. Şimdi iğneme takıp geliyorum. Evet, yine düğüm atarak başlıyoruz. Düğüm atmayı sakın unutmayın arkadaşlar, sökülebilir. Düğümümüzü attık. Evet. Şimdi yaprak çalışması yapacağız. Sağına, soluna ve üst kısmına yaprak çalışacağım. O yüzden çiçeği bir miktar aşağıda yaptım. Geliyorum. Yine arka tarafta önce ipimizi bir güzel sabitleyelim. Evet. Şimdi hemen şurada, şurada ve şurada çalışacağız. Hemen geliyorum. Bakın burada çıkış yapıyorum. 3 tane yaprağı bir tarafta çalışacağız. Şimdi şöyle sağdan başlayalım. Bakın aynı noktadan batıyorum. Şöyle yan bir şekilde 2 ilmek sonra 2 ilmek ara vererek batıyorum. Şu ipimin tam arasından geçiriyorum. Aynı yuvaya batıyorum ve başlangıçta ilk çıkış yaptığım yerden yine çıkıyorum. Yaprağımızın ilki oldu. Şimdi ikinci yaprağı şöyle dümdüz karşıya yapacağım.
Geliyorum aynı yerden batıyorum. Bu kez 1 2 3 ilmek atlıyorum tam karşı. Yine şu ipi şöyle uzatıyorum, bakın, ve arasından geçiriyorum. Aynı noktaya batıp yine aynı noktadan çıkıyorum. Bakın ikinci yaprağım oldu. Şimdi şu küçük yaprağın aynısından yine bu çapraza yapacağız. Batıyorum. Tam hizasını alıyorum. Şöyle çıkmışım. Yine ipi şöyle üzerinden geçirip içinden geçiyorum. Bakın üçüncü yaprağım da oldu. Buradaki yaprak çalışmam bitti. Geliyorum yine şöyle aynı yerden önce bir çıkalım. Bu yaprakları çalışıp bitirmiş olduk. Şimdi hemen yan tarafından batacağım. Tam cebimin şu orta kısmı, şuraya hemen çiçeğimin bitiminden çıkışımı yapıyorum. Aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Önce sağa bir küçük yapacağız. Bakın hemen şöyle kenarından batıp sağa doğru çıktım. İlk yan yaprağımı yaptım. Battım. Aynı noktadan çıktım. Şimdi uzun yaprağı yapacağız. Tam orta yaprağımız. Geliyorum şöyle battım. Yine aynı yerden batarak başlangıç yerimden çıktım. İkinci yaprağımızı da yaptık. Şimdi üçüncü yan yaprağımızı yapacağız. Yine batıyorum. Battım ve yine aynı noktadan çıktım. Bakın. Şimdi şunun tam karşısına yapacağız. Hemen şöyle yandan battım. Tam karşısı şurası oluyor. Oradan çıktım. Önce yan yaprakları yapalım. Hafif yana doğru. Bir. Battım. Aynı noktadan çıktım. Şimdi uzun yaprağımızı yapalım. Battım. Aynı noktaya battım ve aşağıda aynı noktadan çıktım. 2. Son yan yaprağımızı yapıyoruz. Battım. Yan taraftan çıktım. Aynı noktaya battım. Alttan çıktım ve hemen yanından içeriye gönderdim. Şimdi düğüm atarak burayı da bitiriyorum. Çok kolay bir çalışma arkadaşlar. Tek seferde yapamazsanız bile 1-2 seferde mutlaka yaparsınız ki tek seferde yapamamanız da çok mümkün değil, yani yapabilirsiniz. Bakın nasıl güzel oldu. Ben de sizin gibiyim. İşleme konusunda çok tecrübeli değilim ama
Görmüş olduğunuz gibi bakın ne kadar güzel bir çalışma yapmış olduk. Evet, şimdi dikiş işlemlerine geçelim. Cebimizi dikelim, yan dikişlerimizi dikelim ve şilemizi bitirelim. Evet arkadaşlar, cebimizi örerken şöyle uzunca bir ip bırakarak kesmiştik. İpimizi iğnemize geçirelim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey, cebimizi örgümüze tam ortalamak. Şu kenarları sayarak tam orta yeri bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şu örnek çalışmasını sayarak da bulabilirsiniz. Bakın 1 2 3 sağda, 1 2 3 solda olacak şekilde örneklerimiz var. Şu aradaki iki örnek bizim tam orta yerimiz. Şu şekilde. Bak böyle. Size tavsiyem iğne ile iğneledikten sonra dikmeniz olacaktır. Ama ben bu konuda iyiyim diyen arkadaşlar varsa dikmeden de çalışabilirler. Şimdi ben ortaladım. Bakın. Tam ortalamış oldum. Geliyorum. Şurada zaten başlangıç ipim var. Hemen buraya batarak tutturuyorum. Sonra geliyorum. Haroşa dişine hiza alıyorum. Buradan batıyorum. Ve tekrar aynı hizada ilmeğimin arasından batarak çıkıyorum. Bakın yine haroşa dişim var sırada. Battım. Yine geliyorum. Aynı ilmek sırasını takip ederek dikiyorum. Şimdi haroşalarımız bitti. Değişen hiçbir şey yok. Bu kez ilmeklerimizin arasından geçeceğiz. Düz ilmeklerimiz var. Bakın. Battım. Geldim. Aşağıdaki ilmekten de battım. Ve birleştirdim. Bakın. Bu şekilde şu aşağıya kadar inelim. Artırma yaptığımız yerler var ya, şuraya. Şuraya kadar gelelim. Sonra kaydırarak devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, ne kadar düzgün bir dikiş elde etmiş olduk bu şekilde. Şimdi tam şu artış yapmış olduğumuz yerlere geldik. Bakın. Değişen hiçbir şey yok. Geliyoruz. Buradaki ilmeğe batıyoruz. Sonra hemen yanındaki ilmeğe batıyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Geliyorum. Sıradaki ilmeğe battım. Ardından hemen yanındakine battım. Geliyorum. Sıradaki ilmeğe battım. Ardından yanında ve altındaki ilmeğe battım. Bakın burayı da ne kadar düzgün yerleştirdik. Şimdi alt kısımdayız. Altta da yine aynı ilmeği takip edeceğiz. Bakın. Geldik buraya. Şimdi geliyorum şu yukarıdaki ilmeğe batıyorum. Ardından hep bu sırayı takip edeceğim. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Geliyorum. Sıradakine battım. Ve yine hemen altındakine. Bir üstten bir alttan bu şekilde sıra takip ederek cebime oturtuyorum. Evet, burayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, alt sırayı bakın çok düzgün bir şekilde yerleştirdim. Şimdi yine kenardan şu kısımda yaptığımız gibi kenarı
hiza alarak bir alttan bir de üstteki ilmekten girerek yerleştiriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Şurada ne kadar mesafe kalmışsa bakın 1 2 3 4 5 6 ilmek var. Aynı şekilde burada da 2 4 6 ilmek kalacak. Yani cep şurada bitecek. Yani şurayı ortalamamız gerekiyor. Ona mutlaka dikkat edin. Şimdi geldim. Artık hep aynı ilmeği hiza alarak bir alttan ve bir üstten batarak yerleştiriyorum. Şu üst kısma kadar yine tam karşılığı olacak şekilde yerleştirelim. Evet arkadaşlar, yan tarafı da diktim. Şimdi beraber bitirelim. En son ne yapıyorduk? Haroşa dişlerini karşılıklı ilmekle hiza alarak bitiriyorduk. Bakın bitirdik. Görüyor musunuz? Birbirinin aynı hizada tam ortalanmış şekilde şöyle bakarsak daha düzgün görünür. Bakın. Etek kısmı da aynı. Şuradaki ilmek sayım benim 9. Arkadaşlar şurada da sağda ve solda 2 4 6 2 4 6 tam ortalamış oldum. Şu yukarısında da 2 4 yine 6 sıra örgüm var. Şimdi bunu böyle bitirdik. Şuradan tekrar batayım. Şöyle örgümün iç tarafında düğümleyerek kapatıyorum artık. Düğümledim. Şöyle içine de yürüteyim. Evet. Cep çalışmamızın dikişi de bitti. Çok güzel bir çalışma olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar son olarak yan dikişlerimiz var. Bakın ben ilk yan dikişimi yaptım. Şu etek ucundan başlayacağız. Şuradaki lastik bitimine kadar dikeceğiz. İp bırakmıştık örgümüze başlarken. O ipleri kullanarak dikiyoruz. Şimdi bakın diğer ucumda bırakmış olduğum ipimle dikişimi yapacağım. Orada da haroşa dişlerini hiza alacağız. Evet, iğnemi ipime geçirdim. Şimdi birleştireceğimiz iki ucu şöyle yan yana getiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Kameramı da ayarlayayım. Şimdi geliyorum. Şu diğer tarafın ilk haroşa dişinin içerisinden önce batıyorum. Bakın iki ucu birleştirmiş olduk. Şimdi geliyorum sıradaki, bakın sıradaki haroşa dişiyle hemen karşısındaki haroşa dişinin arasından geçerek birleştiriyorum. Bundan sonra hep aynı şeyin tekrarını yapacağız. Hep karşılıklı haroşa dişlerini hiza alacağız. Bu kadar basit. Bir sağdan bir solda. Bakın bir sağdan bir solda. Sanki hiç dikiş yokmuş gibi bu şekilde kenarlarımızı birleştiriyoruz. Şu ipimizi çok germemeye dikkat edelim, yoksa dikişimiz toplar. Bakın örgünün bolluğunda olsun. Bir sağdan bir solda. Bakın gayet bol bir şekilde bırakıyorum. Çok germiyorum. Evet, bu lastik sonuna kadar bu şekilde birleştirelim. Şurada kapanışı göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın dikişlerimi yaptım. Görüyorsunuz ne kadar esnek, diş toplamadı.
Şimdi geldim tam şu lastik bitiminin olduğu yere kadar bu şekilde diktim. Değişen hiçbir şey yok. Yine aynı haroşa dişlerin arasına bir kez daha batarak burayı sıkılaştırdım. Sonra iğnemi içeri gönderiyorum. Örgümüzün iç tarafında yine düğüm atarak çalışmamızı bitireceğiz. Evet. Şöyle içeriye doğru da ipimi yürüteyim. Evet arkadaşlar, sonunda bitirdik. Ama çok güzel bir jile çalışması yapmış olduk. Şimdi ben kameramı bir ayarlayayım. Görmüş olduğunuz gibi ördük ve diktik. Hiç ütü ya da buhar çalışması yok arkadaşlar. Sadece elimle düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın nasıl bir güzellik örmüş olduk. Her şeyiyle dört dörtlük, eni, boyu, kalıbı, işlemesi, cep çalışması, her şeyiyle dört dörtlük bir çalışma oldu. Ne ütü ne buhar, herhangi bir çalışma yok. İpimiz çok güzeldi arkadaşlar. İlk kez bu iple örgü ördüm ve çok beğendim. Tekrar ipin ne olduğunu söyleyeyim. Lady Yarn'ın Baby Honey serisi arkadaşlar. Anti peeling ve keçeleşme yapmayan bir ip. 100 gram 220 metre uzunluğunda akrilit bir örgü ipi. Renk numarasını bulursam size söyleyeceğim. Renk numaramız kaç? Renk numarasını göremedim. Ama güzel bir bebe pembesi arkadaşlar. Sanırım buraya renk kodunu yazmamışlar. Evet, ne kadar ip kullandık onu da söyleyeyim. 2 tane ayrı yumakla başladım. Her biri 100 gram 220 metre arkadaşlar. Ön bedenden artan ipim şöyle yarım yumaktan biraz fazla. Arka beden ve askıları ördüğüm ipimde şöyle görmüş olduğunuz gibi az bir ip kaldı. Yani tahmin etmeye kalkarsam arkadaşlar 100 gram ip yetebilir. Yani bir yumak yetebilir ya da çok az miktarda ikinci yumaktan kullanabilirsiniz. Öyle tahmin ediyorum. Yani 1,5 yumak asla tutmuyor. En fazla bir yumaktan biraz fazla. Şimdi ön kısmımız böyle. Bakın arka kısmımız nasıl da güzel. Askı kısmımız özellikle çok orijinal, çok güzel. Genelde askıları böyle atarız ya. Bu çok orijinal oldu. Modelin orijinal çalışması böyleydi. Ben de birebir bu askı kısmını uygulamış oldum arkadaşlar. Son olarak en ve boy ölçülerini verip artık çalışmamızı bitirelim. Videomuzu bitirelim. Şöyle askı katlanmış halde şu şekilde. Şu ön kısma kadar olan uzunluğu 9 santim, öyle söyleyeyim. Oradan aşağıya da ölçtüğümüzde arkadaşlar tam 44,5, hatta tam 45 santim, bak. Tam 45 santim uzunluğunda bir örgü elde ettik. Etek kısmımızın genişliği 32 santim oldu. Şu lastik kısmımızın genişliği 28 santim, lastikle biraz toparladık. En dar olan şu ön bedenin genişliği de 16 santim uzunluğunda arkadaşlar. Evet, bir çalışmamın daha sonuna geldim. Yeni sezonun ilk modeliydi. Umarım beğenirsiniz ve rengarenk örersiniz. Hem çok kolay hem çok güzel hem de çok keyifli örebileceğiniz bir model çalışmasıydı. Açılış için bence güzel bir çalışma oldu diye ben düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şayet beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum.
Kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar varsa abonelikler ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olup bildirimleri açtığınızda benim yayınlamış olduğum her bir video size bildirim olarak gelecektir. Dolayısıyla bu güzelliklerin hiçbirini kaçırmadan benimle birlikte örebileceksiniz. Evet, bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.